Rusya ve Çin stratejik bombardıman uçaklarıyla Pasifik Okyanusu'nun kuzey kesiminde ortak bir hava devriyesi düzenledi. Evet. Amerika Alaska kıyılarında uçan Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağı için çok ilk önemli kez bir şey. iki ülkenin birlikte uçtuğunu gördüklerini Çok önemli. söyledi. Amerikan Savunma Bakanı Austin de sınıra 300 kilometre kadar yakınlaştıklarını belirterek her zaman müdahale etmeye hazır olduklarını söyledi. Uçuş süresinin de 5 saatten fazla sürdüğü aktarıldı hocam. Şimdi bu ne demek? Burada hangi uçakları görüyoruz? Bunlar Önce olayı anlatalım. Bunlar taarruz uçakları mı? Ne oldu? Bombardıman anlatın. uçakları. Üzerine Bunlar ağır haritayla devam bombardıman edeceğiz. uçakları ve ona eşlik eden Su-35 uçakları. Bunlar Ruslarınki, Tupolev dediğimiz 95 ayı sınıfı NATO'ya göre uçaklar. Tupolevler ağır bombardıman savaş uçaklarıyla 2-2 yani 2 tane H-6, 2 tane Tupolev gidiyor. Çin bombardıman uçağı. Şimdi nerede uçtukları önemli. Aleut Adaları dediğimiz bir bölgeyle Alaska bölgesinde. Aslı'nın söylediği gibi bu bir sürpriz değildir diyor. İki ilk defa beraber uçuyor. Şimdi bakın geçen hafta sizinle yaptığımız... Ya bir haritayı da verelim, onun üzerinden bir anlatın siz. Değerlendirmede şunu söylemiştim. Çin ilk defa... Hocam bir buradan anlatın. Şurası Aleut Adaları dediğimiz bu bölgenin içerisinde uçuyorlar. Dikkat edin Aleut Adaları... Amerika'ya 300 kilometre yakınlıkta mı oluyor? Nasıl oluyor? Şu mesafede 300 kilometrelik mesafede 320-200 mil. Çünkü Austin öyle açıklama yaptı. Şu demek, bu bölge yani Alaska'nın şu bölgesi Amerika Birleşik Devletleri'nin NORAD dediğimiz Kuzey Hava Savunma Sorumluluğunda. NORAD, hocam çok iyi bilir, Soğuk Savaş döneminde ilk birbirlerini vuracak yerin en uç sinir noktası Alaska. Fakat bu söylediğim Aleut Adaları niçin önemli biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı'nda sizlere hediye etmiştim. Japon ordusu burayı işgal etti. Amerika'yı işgal ettiler Japonlar biliyor musunuz İkinci Dünya Harbi'nde? Aleut Adaları'nı. Burada mesaj veriyor her iki taraf. Yani o zaman oradan benzer bir mesaj da veriliyor aslında. Evet, O Japonya'nın işgali hatırlatılıyor. Tam oranın dibine kadar gidiyorlar öyle mi? İkincisi pek çok karikatürde Alaska, dikkat edin, Kaliforniya'ya kadar olan bölge Ruslarındı. Yapılan anlaşmayla 7 milyon dolara Alaska Ruslara satılmıştır ve Putin şunu diyor, ben sadece Kırım'ı değil Alaska'yı da geri istiyorum diyor. Dikkat edin, şimdi burada çok büyük mesajlar var. Şimdi bu Rus-Çin ittifakının taciz gücüdür bana göre. Bakın, nedir? Taciz ediyorlar birbirlerini. Ne dedim? Şuraya geliyor denizaltı, nükleer denizaltı ama dikkat edin uluslararası sularda duruyor. İçeriye girmediler. Yani kara sularına girmedi şeyin. Ama ta Küba'yı düşünelim, Küba krizini. Tam aynı noktalarda tatbikat yaptılar. 4 savaş gemisi, bir nükleer denizaltı. Bir tanesi zaten Amerika'yı yerden siliyor denizaltıların. Buradaki olayda ise bütün Soğuk Savaş döneminde Sovyet uçakları, Tupolevler burada uçuyordu. Bugün Aslı'nın söylediği ilk defa Rus ve Çinler. Bakın Amerika'nın ve NATO'nun yaptığı en büyük hata bu. Çin'i de bu işin içine soktular. Rus da Çin'i ittifak haline getirdiler. Ne dedik geçen hafta? Çin askerleri Belarusya'da askeri tatbikat yapıyor. Karada. Havada bu tatbikatın ne olduğunu söyleyeyim. Bakın 2 tane Tu-95 önleme göreviyle NORAD kalkıyor. Hocam şimdi bunlar stratejik neydi? Stratejik bombardıman uçaklar. Soğuk Savaş'tan kalma ama. Bu ne anlama geliyor böyle bir uçağın kullanımı? Uzun menzili 10 saat, 11 saat, 11 kilometre uçabilecek havadaki mesafedeki dayanıklı uçaklar. Eski uçaklar ama motorları yeni. Bir esası şu, bu uçakların taşıdıkları bombalar son derece önemli. Yani eski olmasına rağmen aktif olarak taarruzda kullanılabilecek uçaklar Taarruz mı? ettiği şeyi kimse durduramaz. Sebebi de şu, bakmayın bunlar klasik elektronik harbe karşı yani göstergeleri bugünkü aviyonikler gibi değil. Eski zaman aviyonik. Blurlamışlar zaten hocam. Orada nasıl bir teknoloji kullanıyorsa blurlamış Rus uçağında o ana yani aviyoniğin bir kısmını görüyorsunuz. Ama o hedef saplama vesaire kısmını
üzerini Gizli kapatarak tutmuşlar. tabii. Şimdi Yani çok bakın. normal böyledir. Nerede Zannedersem uçtuk? Nerede 50'lerde uçtuklarına üretilen bakalım. uçaklar. Yani artık ömrü 50'lerde değil mi komutanım? O model, uçaklar o model ama içindeki taşıdığı silahları Yani söylüyorum. Bakın. ömrü bunların mesela 20-30 yıl daha kaldı zannedersem. Hocam, Öyle hatırlıyorum. bu uçaklar uçar daha ve iyi bakım yapıyorlar. Motorları son Yani derece hocam iyi. şeyi söyleyin, senesi önemli değil midir uçakların? Taşıdığı yük önemli. Bir verdikleri mesajı söyleyeyim mi? Bu bir güç gösterisidir. Scramble, alarm Bak, da kapalı. bunları kaldırıyorlar. Sürekli taciz ediyor. Kimi? Hop diye kalktılar şeyler. Hem Kanada hem de uçakları, Amerikan uçakları, NORAD'ın uçakları. Hangi tip uçakları? Amerika'nın kullandığı en modern uçaklar. F-22, F-35, F-18, F-16'lar. Eğer bir savaş olursa bu tayyareler önce şeyi vuracaklar. Eskort uçaklarını, sonra öbür uçağı vuracaklar. Angajman bu şekilde olacak. Her iki taraf birbirini test ediyor şimdi. Sen kaç dakikada bana reaksiyon göstereceksin? Radarların seni nasıl yakalayacaklar? Ama en önemlisi, ikincisi Rus-Çin askeri işbirliği olmuştur. 3. Bu bir nükleer savaş tehdididir. Çünkü bu uçaklar atom bombası taşıyorlar. Bütün soğuk Bir savaş. saniye, bu uçakların atom bombası Tabii. taşıyabilme özelliği var. Dördüncüsü bu NATO'ya bir meydan okumadır. Çünkü her ikisi de Kuzey Amerika'da Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri NATO devletidir. Bu çatışmada Türkiye'de bir şekilde her ne kadar Türkiye demese de ben Rusya'yla angajmana girmem. Bir NATO savaşı. Şimdi hangi tip? Nerede uçuyorlar? Çukchi Denizi, Bering şurası ve bakın uluslararası hukuk açısından hala Amerika ile buradaki adalar arasında hukuki sorun aynı bizim Ege adaları gibi çözülmüş değil. Hala Rusya bu adalar üzerinde aidiyet yapıyor. Nedir onda iddia ediyor. Bu da var meselenin içerisinde. Bir başka şey şu. Bu 5 saatten fazlaki uçan hava tatbikatını hem Pasifik'te bu tarafta da Amerika'ya gösteriyorlar. Japon denizinde de aynı uçaklar uçuyor. Bu tarafa getirdiler. Yani diyor ki seni hem Pasifik'te hem Atlantik'te vururum diyor. Bu çok önemli. Peki esas önemli şey şu. Bu ADIZ, Air Defense Identification Zone. Bu bölgeye girmeden 200 milin dışında Ruslar onları ne yaptılar? Taciz ettiler. Amerikan ve Kanada alarm uçakları onları karşıladılar. Şimdi hangi silahları taşıdıklarını söyleyeyim bakın. Tupolevler, 35 O derece. az önce gördüğümüz uçakların Evet, taşıdıkları Rus silahlar. uçaklarının Tupolev 95'ler 4 tane Kuznetsov turboprop motor taşıyor. Bunlar çok kuvvetli motorlar ve süratli motorlar. Ve taşıdığı çar bombası dediğimiz. Bunlar yok. Bunlar onların eskortları, koruma uçakları. Bunlar elektronik harp tüpleri. Bunlar mı? Bu motorlar turboprop. Ondan Durduralım sonra. mı orada? Evet. Peki ne atıyor bunlar? Leblebi atmıyorlar. Atom başlıklı kruz füzesi atıyorlar. Bir. İkincisi söylediğim hipersonik füzeler atıyorlar. Hocam ama tatbikatta o bombalarla uçmuyorlar herhalde değil mi? Bakın burada var füze. Tatbikatlarda füzelerle mi uçuyorlar? Atom başlıklarıyla Bunu mı tam uçuyorlar? bilmiyorum. Yani o konuda Ya açıklama yok. şöyledir, tahminen aynı ağırlıkta ama aktif hale getirilmemiş. Eğitim bombası Başlık olabilir. takılmamış bir eğitim bombası vesaire. Çünkü uçağın o yükle ne kadar süre, hangi mesafede gittiğini test ediyorlar özellikle. Şimdi- Mecburen o ağırlıkta bir yükü koymak zorunda ama aktif hale getirmemiştir aslında. Evet, Öyle bir şu risk anda bakın almazlar. şunlar elektronik harp. Burada var mı görüyor musunuz? Şuraya göster. Şunlar elektronik harp karıştırması. Hayır bomba var Şu mı? şu Yo, o o içindedir. bombanın sunisi olabilir. Göremeyiz Biz yani. ona dummy diyoruz. Bakın dummy 2 tane bomba var. Esas bu uçağın içindeki sürpriz şeyi söyleyeyim mi size ben? Nedir? Çinlilerin yaptığı V8 Steel diye bir tane bomba var. Sesten 7 defa hızlı giden hipersonik bomba ve atıyor. Atom bombası başlığı taşıyor. Ruslar da zaten gövde Kuzey altına Buz alıyor Hocam bunu. ben deniyordu. şeyi anlamadım. Hipersonik. Şimdi böyle stealth teknolojisinden falan bahsediyorsunuz ama yani 1950'lerde yapılmış bir uçakta Hocam nasıl bu böyle sadece teknoloji taşıyıcı. kullanılıyor? Çıkardığı bir küçük daha bomba var. Yani o yeni teknoloji eski bir uçağa entegre edilip Süper. kullanılabiliyor. Uçağın içinden çıkıyor bu. Atıyor onu. Anlatabildim mi? Bu çok önemli. Hem gövde altına hem kanat altına takılıyor bunlar. Yani şimdi çünkü bu uçak eski olduğu için bunun radara yakalanma Hocam olasılığı falan bu nedir? taşıyıcı uçak. Taşıyıcı uçak. Radara yakalandığını biliyor zaten. Anlatabildim mi? Radar imha eder. Yanında o Radarın yüzden imha şeyler var, yeteneği yok. efendim. Hayır yani bir şekilde imha edilmesine sebep Burada olmuyor test mu ediyor radarın? onu. Ben seni vurabilirim ama diyor bak diyor gel sen ne kadar reaksiyon Fulya, gösteriyorsun. içinde nükleer başlık olan bir uçağı vurmazsın.
Ne dediniz? İçinde nükleer başlık olan bir uçağı senin toprakların üzerindeyse vurmamayı tercih edebilirsin. Doğru. O serpinti çünkü aşağı iner. Şimdi buradaki temel şey şu. Ne yaptı? NATO, Amerika Birleşik Devletleri ile beraber Rusya'yı kuşattı. Bir taraftan da Avustralya, buradan hızlı sayayım. Avustralya, Yeni Zelanda, Yeni Zelanda, Japonya. Kore, Japonya ve bu birlikteliğe Hindistan'ı da dahil etmek istiyorlar. Bir taraftan da Çin'i kuşatmaya çalışıyorlar. ben de seni diyor yumuşak Ben diyor karnından vururum. seni diyor. Pasifik kıyılara gelirim. Aslında buradaki temel üzerinde durmamız gereken nokta Kamçatka dahil olmak üzere. Yani Rusya'nın çok insan yerleşimi olmayan Pasifik kıyılarındaki adalarla ilgili Çin'le de problemi vardı. Çin'le sınır problemi vardı. Rusya ve Çin bu sorunlarını açtılar. Veya aşmış gözüküyorlar. Aşmış gözüküyorlar. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın kuşatma harekatına karşı bak sen beni çok fazla kuşatırsan ben birlikte Hareket kol ederim. uçuşuyla gelirim senin Pasifik kıyılarına dokunurum. Diyor ki Amerika'nın Pasifik kıyılarında iyi bir gözlem istasyonu vardır, askeri istasyonu vardır. Onun belgesellerini de yaptılar. Ama şunu söylemekte fayda var. Yani bu gerginliğin geleceği şeyden belliydi. Orası aynı zamanda Kuzey Buz Denizi kısmı kral yengeci avcılarının olduğu yerdir ve çok uzun zamandır devriyeler arası bir gerginlik yaşanır o hatta. Yani Amerikalılar ve Ruslar arasında bir süredir o hatta bir gerginlik yaşanıyordu zaten ama Rusya ve Çin birlikte uçarak senin kuşatmana karşı bak nasıl bir kuşatmaya çok güzel bir mesajını yer. verdi. Çok Peki İsmet Bey, Bir şey söyleyeyim de ondan sonra. Hemen size uzun uzun döneceğim. Harita üzerinden konuşacağız ama İsmet Bey'e şunu sormak istiyorum. Şimdi Mesut Hocam da dedi ki Rusya ve Çin bu noktada NATO'yu test ediyor dedi. Test mi ediyor o zaman Rusya ve Çin? Böyle düşünüyor musunuz, siz de katılır mısınız? Bakın bu sadece bir olay değil. Şimdi zaman zaman geçmişte sıkça tekrarladığımız bir olay vardı. Amerikan devletinin ideologlarından diye bilinen Henry Kissinger'ın, Brzezinski'nin sürekli uyarıları oldu. Dediler ki işte Çin'le Rusya'yı birleştirecek adımlar atmayın diye. Onlar tabii tecrübeleriyle bunu görmüşlerdi. Fakat Amerika tam tersi bir politika izledi. Hatta Kissinger'ın çok artık herkes tarafından bilinen bir sözü var. Amerika için en kötüsü Çin-Rus ittifakının kalıcı hale gelmesi diyordu. Ve Amerika için en kötüsü oluyor. Şimdi sadece burada değil, birçok beraber tatbikat yaptılar. Hatta bu tatbikatlara başkaları da katıldı. Yani dünyada yeni bir saflaşma dönemine Yani girildi. evet, tatbikat Mesela yaptılar nerede oldu bu İsmet Bey ama şimdi tatbikatlar? buranın yeri de önemli değil mi? Gidip de Amerika'nın dibinde 300 kilometre kala yapıyorlar. Sade orada değil ki şeyde de yaptılar, gittiler Küba'nın önünde Küba'da. Amerika'ya, Florida'ya 52 kilometrelik bir yerde yaptılar bunu. Biraz önce Mesut Hocam da aktardı onları. Şimdi Amerika'nın yoğunlaştığı mesela Pasifik'te Rus ve Çin hem denizde yapıyorlar, hem havada yapıyorlar, hem karada yapıyorlar tatbikatları. Ve mesela Basra'nın çıkışında yaptılar en çok hassas olan bölgede. Orada da İran'la yaptı mesela Çin Deniz Kuvvetleri. Yani diyeceğim yepyeni bir saflaşma dönemi var ve giderek de yaklaşıyor. Biliyorsunuz Putin bir açıklama yaptı geçtiğimiz aylarda. Dedi ki Amerika Rusya sınırlarında işte bir takım işler yapıyor ve oralara yerleşerek birilerini kullanmaya çalışıyor. Benzer yöntemleri artık Rusya'da kullanacaktır dedi. Ve nereye gitti? Gitti Küba'nın dibinde. Küba'ya ziyaret etti gemiler ve onlarla bir takım işler yaptılar. Yani adım adım gelen bir süreç bu. Ve bu süreçte kışkırtmayı yapan Amerikalılar oldu. Yani değilse düne kadar Rusya gidip de Küba'nın önünde o şeyleri denizaltıyla gitmedi. Veyahut da bu gösterdiğiniz Çin'le bu hava tatbikatını o şeylerin beraber uçması ve Amerikan Savunma Bakanı'nın deyimiyle ilk kez bu iki ülkenin birlikte uçtuğunu gördüm demesi herhalde bir telaşın sonucudur. Ben bu saflaşmanın önümüzdeki günlerde daha da artacağını, bu benzer tatbikatların daha da süreklilik arz edeceğini sanıyorum.
Peki Mesut Hocam şuradan devam edelim Buyurun. sizinle. Şimdi siz az önce dediniz ya bu bir tacizdir dediniz. Hani o şekilde değerlendirdiniz ama Sinir uçlarına basıyor. sinir ucuna basıyor, bir tacizdir dediniz. Savunma Bakanı Austin de her zaman müdahaleye hazır olduklarını söylerken yani ne demek istiyor? Yani müdahale olursa ne olur? Şöyle Amerika'nın müdahale gerek olur? Alaska gerekse Kanada first strike dediğimiz ilk vuruşu yapacak gizli füze siloları var burada. Yani burası ağzına kadar radar ve karşı füzelerle dolu. Yani ilk Rusya'yı vuracakları yer burası. Çin'i de vuracaklar buradan. Yani bir dakika Kanada ile birlikte. müdahaleden kasıt buradaki yapılan tatbikata yönelik değil, direkt olarak Rusya ve Çin'in topraklarına bir müdahale. NORAD'ın söylediği şey kuzey bölgesinin şu bölgenin Alaska ve Kanada bölgesinin komple saklayan ve koruyan bir hava savunma şemsiyesi var onların. Soğuk Savaş dönemindeki en kuvvetliydi. Buradaki sürpriz Lloyd Austin'ın da söylediği ilk defa Çin'le Rusya eskiden Sovyet uçakları orada her gün balık tutuyordu. Her akşam. Şimdi buradaki görüş şu. Bak sen bana yaparsan ben de Çin'le beraber gelirim. Ama benim üzerine durduğum çok önemli bir şey. Demin teknik bir soru sordunuz. Ne? Bu uçaklar eski hocam dedi. Ama Rus'un elinde de Çin'in elinde de yeni model Blackjack ve Tu serisi uçaklar var. Bu yavaştan daha hızlı gidebilen stealth bombardıman Zaten uçaklar var. Çin bu anlamda filosunu yeni oluşturuyor değil mi? Çin'in bu anlamda çok eski bir Çin teşhisatı var çok mıydı? muazzam bir hava kuvveti kurdu. Fulya aynı zamanda füze sistemleri de var. Yani füzeyle de nükleer başlık atabilir. Burada dert bir nükleer silah Amerika topraklarına getirmek değil. Dünyanın en uzun menzilli nükleer silah taşıyabilen füzesi Ruslara ait. 11.000 kilometreye yakın bir menzili var onun. Yani burada Zaten buradaki bir uçuşa bunun mecazi ihtiyacı yok. anlamı meselesi çok önemli. Çünkü Önce eskilerini gönderiyorum. Yenileri de var. birlikte uçtu Rusya ve Çin. Şimdi şunu hatırlayalım. Biraz önce İsmet Bey'in söylediği hikaye Soğuk Evet. Savaş'ın tırmandığı dönemde Henry Kissinger aldı, Başkan Nixon'ı Çin'e götürdü. Mao ile de oturdular, hatta bir meşhur yemek hikayeleri vardır vesaire. Ne yaptılar? Çin'le Sovyetler Birliği yakınlaşmasın diye Çin'den beyaz eşya ithalatına başladı Amerika Birleşik Devletleri hemen. Ve ısrarla Moskova ile Pekin arasında bir duvar örmeye çalıştı. Yani bugün Çin ekonomisinin gelişiminin ilk taşlarının döşendiği yerlerden bir tanesi Amerika'nın başlattığı ithalattır. Dolayısıyla bugün sen Rusya ile Çin'i bir araya... Mekik diplomasisiyle başlattılar. Aynen öyle. Kesin. Sen Rusya ile Çin'i bir araya getirme başarısı gösterdin. Yoksa her iki ülkenin de, Rusya'nın da Çin'in de sahip olduğu füze teknolojisi Amerika Birleşik Devletleri'nde veya başka kıtalar arası füzelere sahipler. Burada birlikte uçtuklarını göstermek, gösterme Black Shot ihtiyacı duyuyorlar. Yani nükleer silahı batıya ulaştırmak Çin için de Rusya için de kolay. Ama bak biz Hem de birlikte... çok daha yüksek teknolojilerle. Evet, ama biz birlikteyiz mesajını bu uçuşla beraber verdiler. Yani burada görmemiz gereken şey şu. Bak ne diyor Ruslar NATO zirvesinden önce? Arkadaş bize Al Gore'un verdiği söz vardı. Bu NATO hep genişliyor ve durmadan benim sınırlarıma doğru geliyor. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Şimdi geçen sefer sorduğum soruyu söyleyeyim. Güney Amerika ülkelerinin Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılmalarına izin verir mi Amerika Birleşik Devletleri? Vermez. Ama Rusya'nın Finlandiya'dan başladı, Karadeniz'e geldi, Romanya, Bulgaristan, şimdi Gürcistan'a üyelik verir mi vermez mi vesaire bu tartışılırken Rusya ile Çin de buna karşı diyor ki bak sen bizi sınırlarımızda sıkıştırmaya çalışıyorsun, biz de senin sınırının dibinde birlikte uçuyoruz. Yoksa vurmak konusunda bir sıkıntı yok. Bir de şöyle söyleyeyim, yani bir nükleer savaş başlattığın zaman onun kazananı olmuyor zaten, onu herkes kaybediyor. Ama bu görüntüyü vermek için uçtular orada. Bir şey ekleyeceğim. Bu çok önemli. Bu söylediğim yani her iki hocamızın söylediğine ilaveten bu. Alaska Senatörü Dan Sullivan hocamın dediği gibi bir tırmanmadır bu diyor. Nasıl bir tırmanma? Yavaş yavaş bununla başlıyor. Başka uçakları devreye sokarlar. Bir iki tane füze atışı yaparlar. Ama asıl mesele şu. Kim nereye füze atıyor hocam? Arktik apasitesi, yani haritayı getirirsek anlatacağım. Getirelim. Burada kavga diyor Arktik bölgesidir. Neden? Şimdi çok büyük bir argüman var. Bu ısınmayla, küresel ısınmayla beraber bu bölge açılıyor ve Çin artık mallarını buradan gönderebilecek. Bu mallardan bir tanesi
Çin mallarının bu tarafa gelmesi. İkinci husus da şu, hem de batıya gelmesi. Yani Çin gemileri gelecekler buradan Avrupa'ya, buradan Amerika'ya ve Kanada'ya. Ama asıl mesele şu, Arktik'in sahibi kim olacak? Bu kıyıdaş devletler mi? Rusya mı? Amerika O Birleşik Arktik'i bir Devletleri, daha Grönland. bir gösterir misiniz hocam? Şimdi burada artık bu Rus-Çin otoriter saldırganlığı diyor senatör. Artık eriyen buzlarla bir enerji kavgası başlatmıştır. Asıl söylemek istediğim şey bu. Şimdi Akdeniz Üniversitesi'nde bu konuyla ilgili bir makalem yayınlanacak benim. Arktik bölgesi dünyadaki en ciddi kapışma bölgesi. Şimdi Özay Bey'in söylediği çok önemli. Neden? Rusları sıkıştırmak için Finlandiya'ya ve çok önemli bu. İsveç'e Amerikalılar B-1 uçaklarını koydular. Yani bu uçakların muadillerin daha modernini atom bombası atacak uçakları Rus'un burnuna soktu. Kalktıktan 4 dakika sonra şeyi vuruyor bu uçaklar. Moskova'yı vuruyorlar. Ve Moskova ile St. Petersburg'u vurdun mu zaten Rusya bitti demek. İşte burada bu bölgenin burada çok ciddi petrol ve gaz yatakları var. Ama bir şey daha var. Eğer bu gaz yatakları işlenirse ki Rusya'nın bu bölgeden çok offshore'dan petrol ve gaz çıkardığını biliyoruz. Fakat yaşamak çok zor buralarda. Eksi 40 derece, 45 derece, 50 derece. Bu ısınmayla beraber bu denizden çıkacak petrol ve gaz kime yarayacak? Amerika'ya değil Çin'e yarayacak. Çin bunu alacak bir. İki, buradaki buz kıran gemilerine gerek olmadan ulaştırma olacak. Ve Çin bütün dünyaya çok kısa zamanda bu bizim şeye gerek kalmadan İpek yoluna ulaşacak. Yani Arktik bölgesi dünyanın en ciddi kapışma alanlarından bir tanesi. Son NATO zirvesinde Özay Bey oradaydı. Arktik bölgesine de büyük atıfta bulunuldu. Türkiye de diyor ki arkadaş yanlış yapıyorsunuz. Mesele Arktik bölgesi değildir. Karadeniz'e savaş oluyor. Bizim dediklerimize Güney Kanada önem verin diyor. Bunu İtalya'da ve İspanya'da destekliyor. Yani dünyada bir taraftan kamplaşmalar var. İsmet Bey'in dediği doğru. NATO'ya karşı Amerika, Çin, Hindistan'a karşı işte Pakistan'ı yapıyorlar. Ama bir şekilde üçgen yani Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin bir ittifak oluşturduğunu Peki görüyoruz. hocam o kaldığınız yerden devam edelim. O zaman asıl kavga, asıl büyük savaş Arktik bölgesinde mi çıkar yoksa Güney Pasifik'te mi çıkar? Asya Pasifik'te mi çıkar? Çok zor sordunuz. Buradaki savaş bence savaşın daha sonraki. Asya Pasifik haritasını verir misiniz? Asıl mesele Asya Pasifik'te olacak. Takdir ederseniz Çin konusunda kıymetli arkadaşlarımıza yazdığımız çok iyi bir kitap var. Nobel'den çıktı. Şimdi 2. cilt çıkıyor. Şimdi burada yeni kamplaşmanın sıklet merkezi neresi diye baktığımızda bir defa Japonya Çin'in en tarihi düşmanı. Güney Kore ve Kuzey Kore ikiye ayrılmış durumda. Ama Amerika Birleşik Devletleri, Özay Bey'in söylediği çok ciddi bir tarihi şey var. Bunu ben orada yaşadığım için biliyorum. Amerika, Sovyetler Birliği Çin'le vurdu. Nasıl vurdu? Ekonomisini yükseltti ve burada şu anda kontrol edemediği bir Çin var. Ekonomik olarak dünyada birinci. Çin hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri Amerika'ya geçti uçaklarda. Uçak sayısı olarak, gemi sayısı olarak ve buradaki donanmaya Amerikan donanmasını sokmuyor burada. Niçin? Suni adalar vasıtasıyla buraya yerleştirdiği gemi savar füzeleriyle Amerikan gemilerini sokmuyor. Peki Amerika buna karşı ne yapıyor? Gördüğünüz gibi 1 ve 2. çemberde. 1. çemberde Japonya, Güney Kore'yi ve Tayvan'ı. 2. çemberde ise işte Yeni Zelanda, buradaki ülkeleri almak suretiyle Vietnam'da dahil 2. çemberde Çin'i kuşaklamak istiyor. Demek isteyeceğim Çin'in de çıkış noktası burası, Malaka Boğazı. Demek ki kavga birincisi burada, ikincisi Tayvan'da olabilir. Ama ilk vuruş nerede derseniz Kuzey Kore, Güney Kore arasında da olabilir, Tayvan'da da olabilir ve bazı Amerikalı uzmanlara göre 2027'de yani 100. yılda Tayvan'a konusunda Çin'in kesin burayı nasıl Hong Kong'u geri aldı, böyle bir mücadele bekleniyor. Ama tabii geleceği bilmek bize düşmez. Bunu Allah bilir. Burada büyük bir çatışma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Neden? Bakın 2 tane güç var. Biri Amerika Birleşik Devletleri, diğeri Çin. Rusya Çin'den çekiniyor ama
tek başına da Amerika ile baş edemiyor. Ne yapıyor? Mecburen Çin'le ittifak ediyor. Ve tarihte uluslararası ilişkiler teorisinde 2 tane revizyonist güç var. Bir tanesi Çin ve Amerika. 2 gücün birbirine vurmaması mümkün değil. Bu nasıl başladı? Trump zamanında ticaret savaşlarıyla başladı. Yani ticaret savaşlarının şöyle bir olgu var. Bayrak ticareti takip eder diye. Yani önce bayrağını göndersin ticareti, arkasından savaş başlar. Şöyle olmadı mı? Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya ile İngiltere arasındaki mücadele, İkinci Dünya Savaşı gene. Kim üstün olacak? Burada da bir üstünlük. Sen misin, ben miyim? Ve çok kutupluluk mu olacak, tek kutupluluk mu? Özay Bey'in söylediği gazetedeki yazınızı okudum. Tek Amerikan hegemonyası bitmiştir, çökmüştür. Kendi içerisinde çöken bir Amerika dünyaya savaşa sokabilir. Ben bu tehdidi görüyorum. Benim söyleyeceklerim böyle.